Twitch'ten herkese selamlar. Bu videoda Fortiklet çağından bahsedeceğim. Şöyle oyunun sesini bir kısıyorum. Evet. Şimdi Fortiklet çağı geldiği zaman şöyle Fortiklet çekirdeklerimiz oluyor. Bu çekirdekleri kazanmanın birçok yolu var. Paketlerden alabiliyorsunuz ya da düzenli etkinliklerde ödül olarak verilebiliyor. Bunda var mı? Ödüller şurada, bakın. Etkinliklerde ödül olarak veriliyor ya da dükkanlara geliyoruz. Şurada olması lazım. Evet, burada Üstün Onur mağazasında var. Dükkandan alabiliyoruz. Şöyle günlük görevleri yaptığımızda bakın geliyor çekirdek. Tabi bu çağa geldikten sonra bu ödüller, günlük ödüller de gelmeye başlıyor. Bir de dönüm noktası var. Sunucu da ilk 20 müdür. T10 askere ulaşan ilk 20 müdüre. Sunucuda bu çağa geldiği zaman direkt olarak 120 tane çekirdek geliyor. Çekirdekleri kullanıyoruz şu şekilde. Şimdi geldi. Fortiklet çağı açıldı. Burada müdür ofisimiz 30 seviye. Buraya geliyoruz. Her bir 5 yükseltme. Bakın onu da göstereyim. Bir seviye atlatıyor. Toplam 3 seviye. Neden bilgi kısmına tıklayamıyorum bunu? Ha şöyle. Bakın 4. yeşil yanıyor. 5.'yi geliştirdiğim zaman 3. çağa atlayacak. Yani şu an 2'den 3'e atlarken 490 çekirdek istiyor. Her bir geliştirme. 5 kere geliştirdiğimizde yani 490 çarpı 5 3'e atlayacağız. Aynı şekilde 1'e 2'ye atlarken de farklı daha düşük çekirdekler istiyor. Müdür ofisini yükselttikten sonra kışlalara geliyoruz. Kışlalarımızı yükseltebiliyoruz. Şöyle bunlar da aynı şekilde 5 tane istiyor ama tabii daha az bunların yükseltmesi. Komuta merkezini yükseltebiliyoruz. Bir de revirimizi yükseltebiliyoruz. Şöyle yine 5'leyip. Şuradan baktığımızda zaten her çağda kaç verdiği gözüküyor. Aynı zamanda tam seviye atlamadan önce de şurada gördüğünüz gibi ekstra özellikler veriyor bize. Yükseltme yaparsak. Bakın şurada yazıyor, kapasiteyi arttırıyor. Yani 5'te 4 olacak arttırınca. 5'te 5 yapınca vereceği güç de şurada yazıyor. 2. seviyeye atladığında yani. Zaten şuradan ofise gelip buna tıkladığımız zaman detayları gösteriyor. Bütün binalarda yok. Müdür ofisini basıyoruz. İletişim merkezi. Kışlaları basıyoruz. Ve sonrasında da ben bu nihaiye katılamayacağım. Bu arada. Sonrasında da revir ve komuta merkezi. Tabii çağı atlatırken belli istediği şeyler oluyor. Bakın mesela 3'e atlarken iletişim merkezini 2 ve kalkanlığı 2 yapmış olmamızı istiyor. Burada önemli olan ne? Tabii ki komuta merkezi de önemli. Çünkü bizim keşif ve sefer kapasitemizi bayağı bir arttırıyor. Gördüğünüz gibi. Ama daha çok kışlalar önemli. Kışlalarımızda şöyle bakın. Kapasiteyi arttırıyor, hızı arttırıyor. Ve askerlerimizin seviyesine. Şöyle kırmızı sağ üstünde yanıyor askerlerin. Bunda 10. seviyeye T10'a gelene kadar işte sürekli terfi ederek geliyoruz askerleri. Ama Fortiklet çağına geçtiğimiz zaman terfi etmemize gerek yok. Elimizdeki bütün askerler otomatik olarak kışlanın seviyesine yükseliyor. Yani şu an mesela ben 9'da değil 3. seviye asker bile eğitsem otomatik olarak 3. seviye asker bile kendi gücünden daha güçlü oluyor yani. 2. Fortiklet gücünü almış oluyor. Ama tabii T10 geliştirerek devam ediyoruz ki 12. seviye olsun. Ya bunu şimdi 3. seviyeye bastığımızda 5-6 gücüne geliyor gibi düşünün. Yani bir manası yok. Sadece mantığı anlatmak istiyorum. Terfi yok. Direkt olarak mesela buradan 10. seviyeye terfi ettiğimiz askerde direkt T12 oluyor. 13 önemli. Neden 13 önemli? Çünkü 3. çağa geçtiğimizde yani 33. seviye veya biz ona R1 3 diyoruz. Yani R 3 geçtiğimizde bakın bütün tetikçiye, bombacıya da kalkan ya da ekstra bir yetenek geliyor ve bayağı güçlü yetenekler bu arada. İşte hasarı %50 azaltma şansı veriyor.
Buraya geldiğimizde ekstra %22 hasar veriyor. %50 şansla. Buraya geldiğimizde de %1 ile %25 şansı ek olarak %40 hasar veriyor. Bayağı güçlü yani 13'e basmak. Bu şekilde FortiGlacier basit ama geliştirmesi gerçekten zor bu arada. Çekirdek biriktirmeniz ya da paketlerle veya etkinliklerle uzun bir sürede birikiyor. Bunun için tavsiyem haftalık çekirdek paketi. En verimli fiyat performans olarak o oluyor. Yine siz tabi daha hızlı yapmak isterseniz farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Bununla ilgili söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir de şunu da söylemiş olayım kapatmadan. Hapishane görünümü veriyor bu çağa geçtiğimizde. Şöyle bir görünüm. Bakın. Hapishanenin normal görünümleri bu değil biliyorsunuz. Buna geçtiğimizde bize bunu veriyor. İşte üstündeki elektrik, yıldırım falan oluyor üstünde. Normal hapishane görünümü var mı çevrede? Bakın şunlar normal hapishane görünümleri. Şu da mesela FortiGlacier hapishane görünümü. Başka bize ekstra bir şey vermiyor. Bu hapishane görünümünün de herhangi bir ölümcüllük vesaire vermiyor diğerleri gibi. Sadece dediğim gibi görüntü. Bizim normal görüntümüzü bu şekle çeviriyor. Şuradaki bu şekilde çeviriyor. Başka da bir getirisi yok. Arkadaşlar da nihai sınama yapıyor. Ben katılamıyorum buna çünkü nihai sınama yaptım ben bu yüzden. Evet, başka da bu FortiGlacier ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Zaten dediğim gibi bu seviyeye kadar gelmiş biraz çok mantığı anlar. Sadece basit olarak bu çağa yaklaşanlar veya işte T13 asker neden güçlü, onun işte yetenekleri gibi şeyleri anlamanız için anlattım. Burada ben en son reviri geliştiriyorum. İletişim merkezini mecbur geliştiriyoruz. Müdür ofisini yükseltmek için. Kışlalar zaten ilk önceliğimiz. Asker seviyesi. Daha revirden bir önce komuta merkezini geliştiriyorum. Dediğim gibi yani seferberlik ve keşif kapasitesi çok önemli. Yani burada baktığımız zaman bakın keşif kapasitesine 4000'e yakın verecek 2'den 3'e geçişte. Seferberliğe de o 25K veriyor. Toplamda 30 seviyeyken 3. çağa geldiğimizde 11.000 civarı 11.000 civarı evet keşif kapasitesi. Bir 80.000'de sefer kapasitesi arttırıyor. En sonda reviri geliştiriyorum ben. Revirde de yine revir kapasitesini artıyor. Tabi bu da önemli ama bana göre diğerlerinden daha önemsiz. Böyle bir sıralama izleyebilirsiniz. Başka sorularınız olursa sezon 1 ile ilgili de videolar çekeceğim. Sezon 1'de olan arkadaşlar var işte bizde bu kahramanlar yok vesaire diyorlar. Onunla ilgili de video çekeceğim. Sezon bir tane hapishane geliştireceğim. Bir sonraki videoda zaten şunları anlatacağım. Temel oyunla ilgili işte laboratuvar vesaire. Diğer bu cephanelikleri detaylı şekilde anlatıyorum. Bir tane videoda da toplu şekilde işte laboratuvarda neleri geliştirmeliyiz. İşte arena ne işe yarar? Bunun gibi. İşte nasıl nakit şuradaki gördüğünüz fabrika kazancını arttırırız. Bunları arttırırken işte bunları nasıl stres seviyesini düşürürüz gibi bunları da videoya çekeceğim.